1071 Malazgirt Meydan Muharebesi, Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesini hızlandıran büyük bir zafer oldu. Sultan Alparslan komutasındaki Büyük Selçuklu ordusu, Roma İmparatoru 4. Roman Diyojen'in ordusunu mağlup etti ve imparator esir alındı. Zaferin ardından Selçuklular hızla Anadolu'yu fethederken, Romalılar bu ilerleyişi durdurmak için çareler arıyordu. 1077'de Kutalmışoğlu Süleyman Şah, Anadolu Selçuklu Devleti'ni kurarak İznik'i başkent yaptı. Ancak zamanla Büyük Selçuklu Devleti'nde dengeler değişmeye başladı. Sultan Muhammed Alparslan'ın ölümünden sonra tahta geçen Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti'ne altın çağını yaşattı. Ne var ki, onun 1092'de ani ölümüyle birlikte devlette taht kavgaları başladı. Bu belirsizlikten faydalanmak isteyen Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos, Türkleri Anadolu'dan atmak için harekete geçti. Ancak kendi ordusu bu mücadeleyi tek başına kazanamayacak kadar zayıftı. Çözümü Batı dünyasından yardım istemekte buldu. 1095'te Papa II. Urban'a başvurarak Bizans'a destek olabilecek paralı askerler talep etti. Fakat Papa'nın planı çok daha büyüktü. Avrupa'daki Hristiyan dünyasını birleştirerek Kudüs ve kutsal toprakları ele geçirmek. Clermont Konsili'nde yaptığı çağrıyla Papa, Avrupa'nın dört bir yanından gelen askerleri ve halkı Haçlı seferlerine teşvik etti. 1096'da Büyük Haçlı orduları yola çıktı. Bizans'ın desteğiyle önce İznik'i ele geçiren Haçlılar, Anadolu'yu geçerek Antakya ve Urfa gibi şehirlerde kendi devletlerini kurdular. Selçuklu dünyasındaki otorite boşluğundan yalnızca Haçlılar değil, Mısır'daki Fatımi Devleti de yararlandı. Selçuklu kontrolündeki Kudüs'e saldıran Fatımiler, şehri ele geçirerek kendi hakimiyetleri altına aldılar. Ancak Haçlılar için düşmanın kim olduğu fark etmiyordu. Türkler, Araplar, Sünniler ya da Şiiler hepsini Sarazen olarak görüyorlardı. Ve Kudüs'ü ele geçirene kadar durmaya niyetleri yoktu. Tarih 15 Temmuz 1099'unu gösterdiğinde Kudüs Haçlı ordularının kanlı bir kuşatmasıyla düştü. Şehre giren Haçlılar, Müslümanları ve Yahudileri kılıçtan geçirdi. Katliamın ardından yaklaşık bir asır sürecek Kudüs Haçlı Krallığı kuruldu. Kudüs, Müslüman dünyası için kutsal bir şehir. Ancak bir asırdır Haçlıların elinde. Ama bu sonsuza kadar böyle devam edemezdi. Müslümanlar bu işgale karşı toparlanmaya başlıyordu. 1130'larda sahneye yeni bir lider çıktı. Büyük Selçuklu'nun Halep ve Musul Atabeyi İmadüddin Zengi. 1144'te Urfa'yı fethederek Haçlıların doğudaki en güçlü kalesini düşürdü. Bu zafer Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı ve 2. Haçlı Seferi'nin başlamasına sebep oldu. Ancak kader ona fazla zaman tanımadı. Kısa bir süre sonra suikasta kurban gitti. Ama onun bıraktığı mirası oğlu Nureddin Mahmud Zengi'yi devraldı. Babasının yolundan ilerleyerek Müslümanları birleştirdi. Suriye'de ve Mısır'da Haçlılara karşı büyük zaferler kazandı. Ama Kudüs yolunda en çok çabalayan isim olan Nureddin, hedefine ulaşamadan 1174'te hayata veda etti. Ölümüyle birlikte Zengiler Devleti karışıklığa sürüklendi. Ancak bu kaosun içinden yeni bir lider doğdu. Selahaddin Eyyubi. Selahaddin kısa sürede düzeni sağladı ve Zengiler Devleti'nin kontrolünü eline aldı. Artık tek bir amacı vardı: Haçlılarla hesaplaşmak ve Kudüs'ü geri almak. Bu, onun için sadece bir fetih meselesi değildi. Kubbetüs Sahra'nın üzerine dikilen haç, 1099'daki katliam,
Müslümanların bir asırdır yaşadığı zulüm, hepsi onun yüreğinde bir yangın gibiydi. Ve 1177 Haçlılar Remle civarında büyük bir katliam gerçekleştirdiğinde Selahaddin artık sabrını kaybetti. Derhal harekete geçti. Ordusunu Mısır'dan yola çıkardı. Planı basitti. Haçlıları cezalandırmak ve bölgedeki hakimiyeti sağlamak. Kuvvetlerini bölerek çevredeki köy ve kasabalara gönderdi. Ancak bu hamle onun kaderini belirleyecekti. Kudüs Kralı 4. Baudouin, genç yaşına rağmen korkusuz bir savaşçıydı. Ve bu kez Selahaddin'i hazırlıksız yakaladı. Haçlı süvarileri aniden saldırıya geçti. Eyyubi ordusu dağınıktı ve savaş düzenine geçemeden Haçlıların demirden fırtınasıyla sarsıldı. ...26.000 kişilik ordu ortadan ikiye bölündü. Mızraklı Haçlı süvarileri Selahaddin'in askerlerini çembere aldı. Gün batarken Eyyubi ordusu neredeyse tamamen yok olmuştu. Selahaddin bir avuç sadık adamıyla son anda savaş alanından kaçmayı başardı. Ama bu yenilginin bedeli ağırdı. Söylentilere göre oğullarından biri bile bu savaşta hayatını kaybetmişti. Mısır'a döndüğünde ölüm haberleri halk arasında yayılmıştı. Ancak bir gece vakti kişisel muhafızlarıyla birlikte Kahire'ye girdiğinde şehir büyük bir coşkuyla sarsıldı. Artık kaybedecek vakit yoktu. 2 yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlandı. Yeni ordular kurdu, ekonomisini güçlendirdi ve en önemlisi bu kez hata yapmamaya kararlıydı. Ve 1179 Haçlılar Eyyubi ordugahını sahil şeridinde gördüklerinde bir fırsat yakaladıklarını sandılar. Saldırıya geçtiler. Ama bu kez Selahaddin onları bekliyordu. Merci Uyun Muharebesi'nde Haçlılar ezici bir yenilgi aldı. Bu zafer Selahaddin'in kaybettiği itibarını geri kazandırdı. Zaferin ardından Selahaddin durmadı. Hazreti Yakup'un kabrinin bulunduğu Ahzan Kalesi ve birçok stratejik nokta Müslümanların eline geçti. Kudüs kralı artık dayanamıyordu. 1182'de Selahaddin ile bir barış anlaşması imzalamak zorunda kaldı. Ancak barış Selahaddin için bir mola değil, bir fırsattı. Bu süreçte Ermeni bölgelerine seferler düzenledi. Halep'i ele geçirdi. Ve 1185 Kudüs kralı 4. Baudouin öldü. Yerine geçen yeni kral Selahaddin'le yapılan barışı hiçe saydı. Müslüman köyleri yakıldı, yıkıldı. Hac kervanları saldırıya uğradı. Ve sonra Kerek Prensi, Müslüman hacıların katledildiği bir saldırıda alaycı bir şekilde seslendi. "Muhammed'iniz nerede?
çağırın da yardımınıza gelsin. Bu küstahlık, Selahaddin için bardağı taşıran son damla oldu. Öfkeyle ayağa kalktı ve tek bir söz söyledi. O Kerek prensini bizzat öldüreceğim. Ve o an Kudüs için fırtına kopmaya başladı. Selahaddin, öfkesini içinde büyütürken bir karar aldı. Haçlılar, yaptıkları katliamların bedelini ödeyecekti. Kudüs için büyük yürüyüş başlıyordu. İslam dünyasına haber gönderildi. Mısır'dan, Suriye'den, Anadolu'dan ve uzak diyarların dört bir yanından askerler Selahaddin'in sancağı altına akın etti. Çöllerin kızgın kumlarından, dağların doruklarından, nehirlerin kıyılarından gelen binlerce savaşçı, kutsal şehri geri almak için toplanıyordu. Haçlılar da boş durmuyordu. Kudüs'ün yeni kralı Lüzinyanlı Gay, Selahaddin'i durdurmak için orduyu topladı. Şövalyeler, askerler ve paralı askerler, Kudüs'ten ve diğer Haçlı şehirlerinden çağrıldı. Amaçları, Selahaddin Kudüs kapılarına ulaşmadan önce onu durdurmaktı. Fakat Selahaddin, onların hamlelerini çoktan hesaplamıştı. Haçlıları kendi seçtiği savaş alanına çekmek için zekice bir plan yaptı. Taberiye Kalesi'ne saldırdı. Haçlılar kaleyi savunmaya gelmek zorundaydı. Ama onları bekleyen şey Selahaddin'in tuzağıydı. Harekete geçen Haçlı ordusu, Temmuz sıcağında ağır zırhlarının içinde susuzluktan bitkin düşmüştü. Günlerdir ilerliyorlardı. Ancak çevrelerindeki tüm su kaynakları Selahaddin tarafından kumla doldurulmuştu. Önlerinde tek bir seçenek vardı. Onları kurtaracak Taberiye Gölü. Ancak göle ulaşmak için önce karşılarında duran Selahaddin Eyyubi'nin ordusunu aşmaları gerekiyordu. İki gün boyunca Haçlılar susuzlukla ve kavurucu sıcakla mücadele etti. Zırhlarının altında tükenen güçleri artık onları harekete geçmeye zorluyordu. Çaresizlik içinde saldırıya geçtiler. Selahaddin ise ordusunu hilal düzenine sokarak onları karşılamaya hazırdı. Haçlıların saldırıları ne kadar şiddetli olursa olsun, Müslüman saflarını aşamadılar. Geri çekildiklerinde arkalarında kalan birlikler yeniden taarruza geçerek toparlanmaya çalıştı. Ancak her seferinde ağır kayıplar vererek geri püskürtüldüler.
Günlerdir süren susuzluk ve yorgunluk artık onların hareket kabiliyetini tamamen yok etmişti. Sonunda kontrolsüz bir şekilde geri çekilmeye başladılar. İşte Müslümanların beklediği an gelmişti. Selahaddin, ölümcül darbeyi vurmak için emrini verdi. Kanatlarda saklanan süvariler aniden ileri atılarak Haçlıların kaçış yolunu kapattı. Merkezdeki birlikler de hızla saldırıya geçti. Çaresizce sıkışan Haçlılar bozguna uğradı. Kaçanlar canını kurtarırken Kudüs Kralı Gay ve Kerek Prensi Reynud esir alındı. Çatışmalar sona erdiğinde Selahaddin onları huzuruna getirdi. Kral Gay af diledi. Selahaddin ona bir kralın diğerini öldürmeyeceğini söyleyerek bağışladı ve bir bardak su verdi. Ancak Kral Gay suyu yanındaki Reynud'a uzattı. Bunun üzerine Selahaddin sert bir şekilde araya girdi. "Suyu sana vermedim." Ve ardından kılıcını çekerek Reynaud'un boynunu vurdu. Bu, Kerek katliamında ettiği yemindi. Bu zaferle Haçlıların ana ordusu yok edilmişti. Artık Selahaddin'in gözü tek bir hedefe çevrilmişti: Kudüs.